Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde toz pembe ve patlıcan moru olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok kolay, çok güzel bir patik oldu hanımlar. Bu şekilde modelimiz. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız bu şekilde. Patiğimizin topuğu bu şekil. Dikişsiz, çok rahat, kullanışlı, kolay bir model oldu. İlk defa patik yapacak hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize şu pembeli ön bölümden başlayacağız. Pembe ipimle hanımlar buraya şöyle ipimin ucunda küçük bir ip bıraktım. 22 ilmek atacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmekten sonra hemen şuraya bir düğüm atacağım. Şu ucumuza fazla ipimizi de hanımlar burada kesebiliriz. 22 ilmeğimizi attık. Şimdi örmeye başlayacağız. Geri dönüyorum. Baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa örüyorum. Dediğim gibi hani ilk defa patik yapacak hanımların da tercih edebileceği kolaylıkta bir model hanımlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok gösterişli, çok da böyle ayağa saran uygun bir model oldu. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Tekrar haroşalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz yani haroşa örüyorum. Bu şekilde. Baştan sona düz örgü yapacağız. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde 22 ilmek ile haroşalarımızı örüyoruz hanımlar. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş yani bir sıra haroşamız oluşuyor. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. Şurada 1, 2. 2 diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu ön bölümüne şu bölüme toplamda 22 sıra haroşa ördüm. 2 sırasını birlikte ördük. Buraya 20 sıra daha haroşa öreceğiz. Şimdi buradaki haroşalarımızı toplam 22 diş olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, ben 22 diş yani 22 sıra haroşamı ördüm ve geldim. Bakın şu anda ön yüzdeyiz. Patiğimizin şimdi ilk bu sol kenarını yapacağız. Burada mor ipimi ekleyeceğim. Pembe ipim beklesin burada. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimi mor ipim ile öreceğim. Şöyle mor ipimin ucunu da buraya düğümleyeceğim patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane düğüm attım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi mor ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Haroşamız mor ipimiz ile devam ediyor. Patiğimizin sol kenarına burada başlamış olduk hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Böylece bir diş mor ipimiz ile haroşamızı örmüş olduk hanımlar.
Şöyle ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi aradan arkaya doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Bir diş haroşa da pembe ipim ile öreceğim. İlk ilmeğimi örerek başladım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de ilmeklerimi pembe ipim ile örüyorum. Böylece bir diş haroşamızı da pembe ipimiz ile örmüş olduk. Bakın son bir ilmek kaldı. Şöyle onu örmüyorum. Ön yüzdeyiz. Bir tane mor, bir tane pembe haroşamız oldu. Tekrardan mor ipimi alıyorum. Şimdi bir diş haroşa da mor ipimizle öreceğiz hanımlar, bu şekilde. Şimdi ilmeklerimizi sıra sonuna kadar mor ipimizle örelim. Arka yüzde tekrar örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, mor ipimle bir diş haroşamı ördüm. Şimdi tekrardan pembe ipimi alıyorum. Bir diş haroşa da yine pembe ipim ile öreceğim. Şimdi ön yüzdeyiz. Hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Tekrar arka yüzde örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, bir diş pembe ipimle haroşamı ördüm, geldim. Artık patiğimizin şurasındaki bu deseni bitirdik. Haroşalarımızın tamamını artık mor ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Hemen şu ilk iki ilmeğimi ördükten sonra artık burada toz pembe ipimi keseceğim. Mor ipimizle devam edeceğiz çünkü dediğim gibi. Hemen pembe ipimin ucunu şuraya düğümlüyorum. Bu şekilde ipimizi çekebiliriz. Haroşalarımıza sadece mor ipimiz ile devam ediyoruz. Şöyle ipimin ucunda gizleyerek getirdim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi mor ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi tekrar haroşa olarak öreceğim. Sonuncuyu da ördüm. Şöyle baktığımızda burada mor ipimiz ile bir diş haroşamızı ördük hanımlar. Ben bu bölüme mor ile toplam 18 diş haroşa ördüm. Bu benim ölçüme göre tam oldu. 18 diş haroşa, bir tanesini ördüm. 17 diş daha öreceğim. Şimdi hanımlar, ben buraya 18 diş yani 18 sıra haroşamı tamamlayıp geleceğim. Ardından sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Patiğin boyutunu büyük ya da küçük yapmak istiyorsanız boyutunu vereceğim ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Sizlere de zaten belirteceğim. Şimdi ben hemen buraya haroşalarımı örüyorum. Ardından geliyorum. Evet hanımlar, bu bölüme 18 diş yani 18 sıra haroşamı ördüm, geldim. Şimdi sizlere ölçüyü vereceğim mezura ile. Haroşa örgü bakın gayet esnek bir örgü türü, esnetmeden olduğu gibi ölçeceğim hanımlar. Şöyle boy ölçüsünü veriyorum. Ucundan itibaren mezuramı sıfırladım. Hanımlar, ben bu bölümü 17,5 santim olarak ördüm. Sizler 40 ya da 41 numara yapmak istiyorsanız 18,5 santim olarak örebilirsiniz. Yani 1 santim fazla. Buna göre de haroşa sayılarınızı artırabilirsiniz. Ya da 35-36 numara yapmak istiyorum diyenler varsa da burayı 16 santim kadar örseler yeterli olacaktır. Hemen mezuramı çekiyorum. Bu bölümü tamamladık hanımlar. Artık ilmeklerimizi keseceğiz. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde keseceğim. Gevşek kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin arka topuk bölümünü örerken kesim yaptığımız V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını kesiyorum. Bu şekilde hanımlar, hepsi kesiliyor. Sonra da sağ kenarımıza başlayacağız. Şöyle ikişer ikişer ilmeklerimi topluyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Hemen şuraya bir tane bir zincir attım. Bir düğüm atacak kadar şöyle hanımlar bir ip bırakıyorum.
İpimizi şöyle çektik. Patiğimiz bu şekilde sol kenara örülmüş oldu. Şimdi sağ kenarını yapabilmek için pembe ipimizi alıyorum. Pardon, mor ipimi alacağım. Çok özür dilerim. Mor ipimiz ile hemen bakın. Şu şekilde şurası sol kenar, sağ kenarı yapabilmek için patiğimizi şu şekilde yatay koyuyoruz. Hemen şurada bakın, şu kenarda ilk kenar ilmek yerine hemen şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Sırasıyla buradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim, hemen ucuna bir düğüm atıyorum. Şöyle. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7. Bu şekilde ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz hanımlar. 7 ilmek çıkarttık. Devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22 ilmek çıkarttık. Şuradaki son pembe kenar ilmek yerine gelene kadar. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi arka yüzde normal haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi şöyle almadım. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Pembe ipimi ekleyeceğim buraya. Şöyle kenara ilk 2 ilmek pembemi ördükten sonra pembe ipimin ucunu hemen düğümleyeceğim. Buraya şimdi haroşamızı pembe ipimiz ile öreceğiz. Bakın burada bir diş mor haroşamız oldu. Şimdi pembe ile örüyoruz haroşalarımızı. 22 ilmeğimi örüyorum. Dediğim gibi sağ kenarımızı yapıyoruz şu anda. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine arka yüzde ilmeklerimi örüyorum. Böylece bir diş haroşamızı da pembe ipimiz ile örmüş olduk. Ve sonuncu ilmeğimi şöyle örmedim. Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım. Şimdi tekrar mor ipimi alıyorum hanımlar. Buraya bir diş haroşada mor ipimizle öreceğiz şimdi. İlk ilmeğimi örerek başladım. Şimdi ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Arka yüzde tekrardan örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, mor haroşamı ördüm. Şimdi tekrar pembe ipimi alıyorum. Bir diş haroşada pembe ipim ile öreceğim. Yine hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde tekrar pembe ipimizle örüp ön yüzde buluşalım. Evet, bir diş haroşamı pembe ile ördükten sonra tekrar ön yüzde moruma geçeceğim. Artık pembe ipimizi de keseceğiz hanımlar. İlk 2 ilmeğimi ördükten hemen sonra pembe ipimi keseceğim. Şöyle ipimin ucunu düğümleyeceğim hanımlar buraya. Artık mor ipimiz ile haroşalarımıza devam edeceğiz. Şöyle ilmeklerimizi mor ile örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi örüyorum. Artık haroşalarımıza mor ipimiz ile devam ediyoruz. Evet.
Şöyle baktığımızda burada en son mor ile bir diş haroşamız oldu. Şu bölüme şuraya toplam 18 diş haroşa örmüştüm. Buraya da aynı sayıda haroşalarımı öreceğim hanımlar. Sizler buraya kaç sıra haroşa ördüyseniz sağ kenarı da aynı sayıda örmeniz gerekiyor. Şimdi hep birlikte bu sağ kenarımızı da tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, sağ kenarımızı da tamamladım, geldim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. Tekrar diğer sol kenarda olduğu gibi burada da ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak gevşek, yani esnek bir şekilde kesiyorum. Patiğimizin kenarları da bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ardından patiğin tabanına başlayacağız. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum hanımlar. Hemen şuraya 2 tane de şöyle zincir oluşturdum. İpimi kesiyorum. Evet, patiğimizin bu üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi tabanımızı öreceğiz hanımlar. Şuradan başlayarak bakın şu şekilde koyuyorum. Tabanımız için şöyle bir tık uzun şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şişle tercih edebilir. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. Bu bölümde pembe ipimizi alıyorum. Kenar ilmek yerlerine girerek sırasıyla ilmekler çıkaracağım. Hemen şurada bakın. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlk ilmeğimi çıkarttım. Ardından sonraki kenar ilmek yerine girdim. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Hemen şuraya düğümümü atıyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkartıyoruz hanımlar. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci. 6, 7, 8, 9. Devam ediyorum. 10, 11, 12. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Önce şu uca kadar, sonra ucundan başlayacağız. Şu diğer kenara kadar, ardından ilmekleri çıkaracağız. Ben bu uçtan şu uca kadar toplamda 88 ilmek çıkarttım. Siz şuradaki haroşa sayılarını benden fazla ya da eksik yapmış olabilirsiniz. Buna göre ilmek sayılarınız benimkinden birkaç ilmek fazla ya da birkaç ilmek eksik olabilir. Şimdi bu uçtan diğer uca ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim hanımlar. Diğer uca kadar 88 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde ilmekleri sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Artık buraya bir diş haroşamızı bu pembe ipimiz ile ördük. Şimdi haroşamızı mor ipimizle öreceğiz. Şurada düğüm atacak kadar ip keseceğiz demiştim. Mor ipimi buraya bağlıyorum. Artık haroşamı bir diş haroşamı mor ipim ile öreceğim. Hemen şuraya ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Artık pembemi buradan keseceğim hanımlar. Şöyle pembemin ucunu düğümlüyorum. 88 ilmek ile bir diş haroşa pembe ipimiz ile ördük. Şimdi bir diş haroşa da mor ipimiz ile öreceğiz. Bu şekilde. Hanımlar, sıra sonuna kadar ön yüzdeyi ilmeklerimizi örelim. Arka yüzde de yine haroşa olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı da mor ipim ile ördüm, geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Şişimde şöyle 88 ilmeğim var. Hesaplama şöyle yapılıyor. Ben buruna 8 ilmek ayırdım. 88 ilmekten buruna ayırdığım 8 ilmeği çıkartınca geriye 80 ilmek kalıyor. 80 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 40'ar ilmek düşüyor. Tabanımızı örebilmek için öncelikle ön yüzdeyim. Şu ilk kenardaki 40 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40. 40 ilmeğimi ördüm. Burnumuz için 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saydığımız anda şu kenarda da 40 ilmek kaldı. 8 ilmeğimi ördükten sonra şöyle geri dönüyorum. Bu bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Şimdi burada 8 ilmek ile bir diş haroşamızı ördük. Tabanımız 12 ilmek olacak. 12 olana kadar da her seferinde yandan bir ilmek alacağız. Ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim yine. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği aldım. 10 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de hemen yandan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Artık bu 12 ilmek ile kesimler başlayacak hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Tabanda 12 ilmek var. 11 öreceğiz. 12 de kesim yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yine 11 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 12 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Bakın yine ilkini aldım. İkinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de yine kesimimi yapıyorum. Yeniden geri döndüm. Patiğimizin tabanı 12 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemini sağ ve sol şişimizde yanlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm geldim. Şimdi bakın şurada 2 ilmeğim vardı, şişimi alıyorum. Şimdi tekrar ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yine burada 11 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12.yi örerken yine yandan da ilmek alıp kesimimi yaptım. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. Burada böyle bir kesim daha yaptık. Şimdi şu son 2 ilmek hariç tabanda son 3 kalana kadar ilmekleri örüyorum. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum ve sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini de yine keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yanlarda birer tane ilmeğimiz kaldı. Tekrar ip karşıda, ilk ilmeğimi örmedim. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine öndeki 2 ilmeği kestim. Şimdi burada kenarda kalan son bir hariç şu tabanda son 3 kalana kadar örüyorum ilmeklerimi. Yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Sonuncuyu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum.
Geri döndük. Artık burada 8 ilmek kaldı. 8 ilmek ile patiğimizin şu arkasını öreceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeği kestim. Burada 7 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Burada pembe kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 8 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttım, geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yine son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi geri döneceğim. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Burada da pembe kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 8 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılacak hanımlar. Yine bakın son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Son 2'yi kesiyorum ve bakın buradaki ilk kenar ilmek yerine şöyle ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Hemen şuradan şöyle. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapacağım. Son 2 kalana kadar örüyorum. Son 2'yi kestim. Geri dönüyorum hanımlar. Burada da bakın ilk mor kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 8 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu kadar hanımlar. Son 2 kalana kadar örüyoruz. Son 2'yi kesiyoruz ve sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Hanımlar biz bu işleme buralarda bakın şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arkasını tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arkasını ördüm, geldim. Şimdi ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Patiğimizin örgü bölümünü bu aşamada tamamlamış olduk hanımlar. Şöyle ilmeklerimin hepsini kestim. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen şu iplerimizin ucunu gizleyeceğiz. Şöyle şuralarda iplerim var. Bunu mutlaka gizleyelim hanımlar, patiğin arka bölümüne bu şekilde. Hani ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz. Bunu da söyleyeyim. Şöyle iplerimizin ucunu gizliyoruz. Bir de tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Şimdi size onun nasıl yaptığımı da anlatacağım. Evet, patiğimiz görüntü itibariyle şöyle, bir de pembe ipim ile böyle bir kenar oyası gittim. Öncelikle hanımlar pembe ipim ile şöyle bir ilmek oluşturacağım. Şöyle bir ilmek oluşturdum. Şimdi bu bitirdiğim yerden itibaren şöyle ilmeğimi buraya sabitliyorum. Ters sık iğne yöntemiyle kenar oyasını yaptım hanımlar. Yani geri geri gideceğiz. Bakın, bir gerideki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki, bakın hemen şurada, kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Kenar oyamızı ters sık iğne yöntemi ile bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Geri geri gidiyoruz. Dileyen normal düzden sık iğne de yapabilir. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyorum. Bunu yaparken çok fazla sıkmayalım hanımlar. Yoksa patik boğazı dar olur. Ayak zor girer. Şöyle devam edeceğiz. Bu şekilde patiğimizin çevresini ilk başladığımız yere kadar dolanalım, gelelim. Evet, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı tamamladım, geldim. Tekrar bir zincir daha çekip pembe ipimi de kesiyorum. Hemen bu ipimin ucunu da gizleyeceğim. Şöyle pembe ilmek aralarına girerek. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Gördüğünüz üzere gayet kolay. İlk defa yapacak hanımların bile rahatlıkla, zorlanmadan yapabileceği bir model oldu. Patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın hanımlar, gayet de esnek bir yapısı var. Ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayakta da görelim. Çok güzel, kolay, hoş bir model oldu hanımlar patiğimiz. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden
kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Bakın, çok şık, çok kolay, güzel bir model oldu. Diğer kenarımız, patiğimizin tabanı, topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.